Truva gerçekten vardı. Üstelik Tunç Çağı'nın sonunda şehrin katmanlarından biri yangın ve yıkımla son buldu. Hitit tabletleri de Birusa adlı bu bölge yüzünden çıkan bir anlaşmazlıktan söz ediyor. Peki bunlar Akileus'un, Hektor'un ve tahta atın gerçekten yaşandığını kanıtlar mı? Bu videoda destanı değil, toprağı, tabletleri ve yangının bıraktığı izleri konuşturacağız. Önümüzde 3 ayrı dosya var. Homeros'un anlattığı destan, Hisarlık'ta bulunan şehir ve Hitit arşivlerindeki Vilusa. Önce hikayeyi anlayacağız. Sonra şehrin katmanlarına inecek, en sonunda bütün kanıtları aynı masaya koyacağız. Yalnız küçük bir uyarı. Tahta atın 3000 yıllık otopark fişi henüz bulunamadı. Destana göre her şey tanrıların katıldığı bir düğünde başladı. Kavga tanrıçası Eris, üzerine en güzele yazdığı altın bir elmayı ortaya attı. Hera, Athena ve Afrodit elmayı istedi. Hakemlik görevi de Truva prensi Paris'e kaldı. 3 tanrıçanın güzellik yarışmasında tek jüri olmak, Paris'in risk yönetimi konusunda pek eğitim almadığını buradan anlayabiliyoruz. Hera güç, Athena zafer, Afrodit ise dünyanın en güzel kadınının sevgisini vaat etti. Paris, Afrodit'i seçti. Fakat o kadın, Sparta kralı Menelaos'un eşi Helena'ydı. Helena, Paris'le isteyerek mi gitti yoksa kaçırıldı mı? Antik anlatılar bile bu konuda aynı şeyi söylemez. Kesin olan şu, davet dönüşü yanında ev sahibinin eşini götürmek, diplomatik ilişkileri pek rahatlatmıyor. Menelaos'un kardeşi Miken, kralı Agamemnon, Aka krallarını büyük bir sefere çağırdı. Odysseus, Ayas, Diomedes ve en güçlü savaşçı Akileus bu ordunun kahramanları arasındaydı. Homeros'un Akaları, Tunç Çağı'nın Miken dünyasını hatırlatır. Fakat destandaki birleşik dev orduyu doğrulayan bir sefer kaydı elimizde yok. Şiirde gemi çok, kahraman çok, tanrı müdahalesi daha da çok. Lojistik sorularsa usulca perdenin arkasında bekliyor. İlyada, sanılanın aksine Truva Savaşı'nın tamamını anlatmaz. Yaklaşık 10 yıl sürdüğü söylenen savaşın yalnızca 50 güne yakın bir bölümüne odaklanır. Üstelik merkezinde Helena değil, Akileus'un öfkesi vardır. Yani binlerce yıllık serinin yalnızca sezon finaline yakın birkaç bölümünü izliyoruz. Destanın en güçlü anında Hektor, şehrini ve ailesini savunmak için Akileus'un karşısına çıkar. Akileus, dostu Patroklos'un ölümünün ardından Hektor'u öldürür. Daha sonra yaşlı kral Priamos, oğlunun bedenini istemek için düşman kampına gider. İlyada'nın kalbi burada atar. Zaferden çok öfke, kayıp ve iki düşmanın birbirinin acısını anlayabildiği kısa bir an ve şaşırtıcı gerçek. İlyada'da tahta at sahnesi yoktur. Şiir, Hektor'un cenazesiyle biter. At ve şehrin düşüşü başka destanlarda ve daha sonraki anlatılarda karşımıza çıkar. Sinemanın en meşhur dekoru, başrolü sandığımız kitapta kadroya bile girmemiş. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde Hisarlık çevresindeki şehir İlyon adıyla biliniyordu. Fakat yüzyıllar geçtikçe Homeros'un şehrinin tam yeri yeniden tartışmalı hale geldi. 18. ve 19. yüzyılda araştırmacılar destandaki coğrafyayı Çanakkale çevresindeki ovalar ve boğazla karşılaştırmaya başladı. Aradıkları şehir toprağın altında değildi yalnızca, başka şehirlerin altında kalmıştı. Hisarlığın doğru yer olabileceğini ciddi biçimde savunan isimlerden biri Frank Calvert'ti. Ailesi tepenin bir bölümüne sahipti ve burada küçük kazılar yaptı. Calvert, güçlü maddi kaynakları olan Heinrich Schliemann'ı Hisarlık'ta çalışmaya yönlendirdi. Tarih bazen manşete geçen kişiyi hatırlar. Doğru tepeyi gösteren komşuyu dipnota bırakır. Schliemann, Homeros'u neredeyse bir harita gibi okuyordu. Destandaki Truva'yı bulduğuna inanmakla kalmıyor, Priamos'un hazinesini de arıyordu. 1870 yılında Hisarlık'ta büyük kazılara başladı. Sabırla küçük fırça kullanan arkeolog görüntüsünü şimdilik unutun. Schliemann'ın yöntemi daha çok tepeyi ortadan açalım, cevap içerideyse çıkar şeklindeydi. Schliemann, höyüğün merkezinden dev bir hendek açtırdı. Daha geç dönemlere ait olduğunu düşündüğü katmanların önemli bölümlerini kaldırdı. Oysa Truva Savaşı ile ilişkilendirilebilecek Tunç Çağı tabakalarının bir kısmı tam da bu üst katmanlardaydı. Aradığı şehre ulaşmak için, aradığı şehrin içinden geçmiş olma ihtimali vardı. Arkeolojide buna pek kestirme yol denmiyor. 1873 yılında altın, gümüş ve değerli eşyalardan oluşan bir hazine buldu. Buna Priamos'un hazinesi adını verdi.
Eşi Sofya'yı takılarla fotoğrafladı ve bunların Helena'nın mücevherleri olduğunu öne sürdü. Fakat hazine Truva II katmanına aitti. Olası savaş döneminden yaklaşık 1000 yıl daha eskiydi. Muhteşem bir hazineydi. Yalnız yanlış kralın, yanlış savaşın ve yanlış 1000 yılın içindeydi. Hisarlık tek bir şehir değildi. Aynı tepenin üzerinde yüzyıllar boyunca tekrar tekrar kurulan yerleşimlerden oluşuyordu. Arkeologlar bu ana evreleri Truva 1'den Truva 9'a kadar sınıflandırdı. Her ana katmanın içinde daha küçük evreler de bulunuyordu. Kısacası kazı alanı tarihi bir apartman gibiydi. Şirima ise Priamos'u ararken yanlış kata basmıştı. Destandaki şehir için ilk güçlü aday Truva 6'ydı. Milattan önce yaklaşık 1750 ile 1300 yılları arasında gelişen bu yerleşimin görkemli taş surları ve kuleleri vardı. Eğik biçimde yükselen duvarlar, anıtsal kapılar ve büyük yapılar, zengin, iyi savunulan bir merkez görüntüsü veriyordu. Homeros, sağlam surlu Truva derken en azından mimari departmanı tamamen hayal etmiş görünmüyor. İlk kazılar çoğunlukla tepedeki kaleye odaklandığı için Truva uzun süre küçük bir merkez sanıldı. Daha sonraki araştırmalar kalenin güneyinde geniş bir aşağı şehir bulunduğunu gösterdi. Geç Tunç çağında yerleşimin yaklaşık 30 hektara yayıldığı düşünülüyor. Bu Homeros'un bütün ayrıntılarını doğrulamaz fakat önemsiz bir köyle karşı karşıya olmadığımızı gösterir. Truva, Çanakkale Boğazı'nın güney girişine yakın Ege ile Marmara arasındaki geçişi gören önemli bir konumdaydı. Bu yer ticaret, deniz ulaşımı ve bölgesel güç mücadeleleri açısından değerli olabilirdi. Ancak Boğaz'dan geçen herkesten vergi alıyordu gibi kesin iddiaları kanıtlayan bir belge yok. Konum çok iyi. Emlak ilanı elimizde olmadığı için aidat bilgisini uydurmuyoruz. Görkemli Truva 6, M.Ö. yaklaşık 1300 dolaylarında ağır bir yıkım geçirdi. Duvar ve yapıların düşüş biçimi birçok arkeoloğa depremi düşündürdü. Kesin neden hala tartışmalıdır. Fakat bu katmanda uzun bir kuşatmayı kanıtlayan açık bir tablo yoktur. Eğer Homeros'un savaşı buysa, başrolde Akileus'tan önce yer kabuğu olabilir. Truva 6'nın ardından surlar onarıldı ve aynı kültürel geleneği sürdüren Truva 7A kuruldu. Ellerin içine büyük depolama kapları yerleştirildi, bazı yapılar daha küçük bölümlere ayrıldı ve yerleşim daha sıkışık hale geldi. Bunlar kuşatma hazırlığı olabilir, nüfus artışı veya başka ekonomik değişimler de olabilir. Arkeoloji bize davranışı gösterir. İnsanların o davranışa neden ihtiyaç duyduğunu her zaman söylemez. Truva 7A, M.Ö. 12. yüzyılın başlarına doğru yangın ve yıkımla sona erdi. Yanmış yapılar, bazı silah uçları ve gömülmeden kalmış insan kalıntıları şiddetli bir son ihtimalini güçlendirir. Fakat saldırganların kim olduğunu, ordunun büyüklüğünü veya savaşın ne kadar sürdüğünü söyleyen bir yazıt bulunmadı. Toprak, burada kötü bir şey oldu, diyor. Fair hanesini ise boş bırakıyor. Arkeolojik yıkım, tek başına 10 yıl süren kuşatmayı göstermez. Yangın, savaş, iç çatışma, kaza veya birden fazla olayın sonucu olabilir. Üstelik geç Tunç çağının sonunda Doğu Akdeniz'deki birçok saray ve şehir büyük krizler yaşadı. Truva'nın yıkılmış olması önemlidir. Fakat yıkılan her Truva katmanına Agamemnon'un isim kartını takamayız. Dosyanın en heyecan verici kısmı Truva'da değil, Hitit başkenti Hattuşa'daki kil tabletlerde bulundu. Metinler, Batı Anadolu'da Vilüsa adlı bir ülkeden söz eder. Dil bilim ve coğrafya bakımından Vilüsa'nın Homeros'un Truva için kullandığı İlion adıyla bağlantılı olduğu görüşü bugün geniş kabul görür. Truva sonunda yazılı kayıtlara girmiş olabilir. Yalnız Hitit memuru dosyayı Homeros'un kullandığı adla kaydetmemiş. Aynı metinlerde Ahiava adlı güçlü bir deniz aşırı krallık veya güç alanı geçer. Araştırmacıların çoğu Ahiava'yı Miken dünyasıyla yani Homeros'un akalarıyla ilişkilendirir. Böylece tablonun iki tarafı belirir. Anadolu'da Vilusa ve Ege dünyasında Ahiava. Benzerlik çok güçlüdür. Yine de tabletlerin üzerinde Truva Savaşı resmi tutanağı yazmaz. Milattan önce yaklaşık 1300 tarihli bir antlaşma, Hitit kralı 2. Muvatalli ile Vilusa kralı Alaksando arasında yapıldı. Alaksando adı, Truva prensi Paris'in diğer adı olan Aleksandros'a dikkat çekici biçimde benzer. Bu, Paris'in tarihi bir kişi olduğunu kanıtlamaz, benzer adların bölgede kullanıldığını gösterir.
Tarih bize tanıdık bir isim verdi. Soyadı, vesikalık fotoğrafı ve Helena ile mesaj kayıtları eksik. Tavagalava mektubu olarak bilinen parçalı bir Hitit metni daha da ilginçtir. Hitit kralı Ahiava kralına Bilusa meselesi yüzünden geçmişte aralarında düşmanlık bulunduğunu, daha sonra uzlaştıklarını hatırlatır. Kullanılan ifade büyük bir savaştan diplomatik çekişmeye kadar farklı biçimlerde yorumlanabilir. Ama artık şunu biliyoruz. Bilusa, Hititlerle Ege dünyası arasındaki gerçek bir siyasi sorunun içindeydi. Hitit metinleri, Batı Anadolu'da isyanlar, yerel yöneticiler, askeri müdahaleler ve Ahiava bağlantıları gösterir. Bu nedenle bazı araştırmacılar, destanın tek bir dev savaşı değil, birkaç yüzyıla yayılan farklı çatışmaların birleşmiş hatırasını taşıyabileceğini düşünür. Sözlü gelenek, ayrı dosyaları tek klasörde birleştirip kapağına Truva Savaşı yazmış olabilir. Peki, tahta at? Hisarlık'ta dev bir tahta atın kalıntısı bulunmadı. Böyle bir yapının 3000 yıldan uzun süre korunması da zaten beklenmezdi. Atın gerçek bir savaş hilesi, kuşatma aracının simgesi, bir gemi benzetmesi veya depremlerle ilişkilendirilen Tanrı Poseidon'a ait dinsel bir işaret olduğu öne sürüldü. Bunların hiçbiri kanıtlanmış değildir. En dürüst cevap şu: tahta atın tarihi olup olmadığını bilmiyoruz. Olası savaş ve yıkımlar M.Ö. 13. ve 12. yüzyıllara tarihlenir. Homeros'a bağlanan destanların bildiğimiz biçime gelmesi ise yaklaşık M.Ö. 8. yüzyıldadır. Arada birkaç yüzyıllık sözlü anlatım dönemi bulunur. İsimler, yerler ve bazı gerçek çatışmalar korunmuş, ayrıntılar kuşaklar boyunca değişmiş olabilir. Bir hatıra yüzyıllarca anlatıldığında tamamen yok olmak zorunda değildir. Ama olduğu gibi kalması da beklenmez. Hükmümüz şu: Truva gerçekti. Geç Tunç çağında güçlü surlara sahipti. Yıkım gördü ve Vilusa, Ahiava dünyasıyla yaşanan gerçek siyasi çatışmaların içindeydi. Bu nedenle Truva çevresinde bir veya birden fazla savaş yaşanmış olması oldukça makuldür. Fakat 10 yıllık kuşatmayı, Helena'nın kaçırılışını, Akileus ile Hektor'u ve tahta atı doğrulayan doğrudan kanıt yoktur. Kısacası Homeros davayı tamamen uydurmuş görünmüyor, fakat tutanakların arasına destanın parıltısını bolca serpmiş. Belki de Truva'nın gücü, her ayrıntısının gerçek olmasında değil, gerçek bir dünyanın acılarını destana dönüştürmesindedir. Şehirler yıkıldı, krallıklar kayboldu ve savaşan insanların isimleri unutuldu. Fakat bir babanın oğlunun bedenini istemesi, bir savaşçının öfkesi ve bir şehrin son gecesi anlatılmaya devam etti. Sizce Homeros gerçek bir savaşı mı aktardı? Yoksa farklı çatışmaları tek bir büyük destanda mı birleştirdi? Yorumlara yazın. Böyle tarih dosyalarının devamı için videoyu beğenmeyi ve Geçmişin Cilvesi'ne abone olmayı unutmayın.